sizlerle. Sizlerden gelen sorular da var. Onlara da cevap vereceğiz. Ve sizlerin şu anda katılmasını bekliyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili sorularınızı da konuşacağız. Katılmanızı bekliyorum. Bu arada ilginç gelişmeler de oluyor. Hepsini şimdi birazdan konuşacağız dostlar. Gelmenizi bekliyorum. Evet. Evet arkadaşlar, Ay Yıldız her zamanki gibi birincisin. Ay Yıldız, moderatör olur musun? Ay Yıldız. Kalina hoş geldin. Yunus Emre nasılsın? İyi misin? Banu Kavaş merhaba. Ruksara hoş geldin. Sıla Deveci de geldi. Merhaba dostlar. Karina burada. Karina burada. Arjantin'den Karina. Hola, hola Arjantin. Dilek Şenyurt geldi. Özel abonem hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Milk nasılsın Milk? Dilek Şenyurt teşekkür ediyorum. Kendisi Almanya'dan Frankfurt şehrinden biliyorsunuz artık tanıyorsunuz değil mi birbirinizi? Meral nasılsın? Meral Bildik de burada. Kerlin burada. Münevver geldi. YDTD geldi. Sıla Deveci, Yunus Emre. Hayır. Hayır Yunus Emre ben alkol kullanmam. Sigara, alkol, kötü alışkanlıklarım yok. Caner aleykümselam nasılsın? Peki. Zahra, Caner teşekkür ederim seni sormalı. Dilek Şenyurt, Osman Ulusan iyi akşamlar. Fatma, Banu Kavaş, Ruksara, Yunus Emre, Nurhayat, Caner. Caner sen kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Caner, Sıla Deveci. Başlığı anlayamadım diyor Sıla Deveci. Konuşacağız Sıla. Dilek Şenyurt. Evet. Sıla konuşacağız. Milk. Yarın Onur'la var. İnşallah var. Onur'la daha konuşmadım. Bir aksilik olmazsa yani normalde var. Lydia bonjour. Lydia bonjour. Nurhayat nasılsın? Benim işim gümüş diyor Caner. Caner moderatör olma arzum vardı değil mi? Senin geçen gün yazmıştın zannedersem. Yanılıyor muyum? Servin işi sağlam. Teşekkür ederim Servin. Lydia bonjour. Milk e, ve Yunus Emre Bilal Bey bu zehirlenme işi yemekten değil. Evet otelle alakalı. Ay Yıldız herkes işini yazsın öğrenelim. Ya ne güzel olur herkes işini ya da okulunu. Hay Bilal diyor Bijika. Hay. Emi Guillermo Martin. Hola deste Andorra. Andorra'dan. Emi Andorra'dan. Buenos notis Mert Afra. Emi Andorra'dan. Andorra nereden artık hepimiz biliyoruz değil mi? Guillermo Martin. Dilek Şenyurt finans uzmanı. Benim dış ticaret finans uzmanı diyor Dilek Şenyurt. Nurhayat Aykoçlar selam verdi. Aldım. Emre Yılmaz İstanbul Şişli'den merhaba diyor Emre Yılmaz. Dilek Şenyurt Andorra süper diyor. Evet. Caner beğenmezsen geri alırsın diyor. Peki Caner moderatörsün. Caner yaz moderatörü nasıl atayacağım bana gösterin. Nereden atayacağım? Bir uyarın beni gösterin. Bilen bir arkadaş. Caner moderatörsün. Ay Yıldız Dilek Finans'ta mı çalışıyor? Evet Ferzan Arden size selam verdi. Aleyküm selam. Peki dostlar. Tarkan'ın biletleri, Tarkan İstanbul'da konser verecek biliyorsunuz. Ocak ayında 2016 Ocak hiçbir şey kalmadı şurada. 1,5 ay bir zaman kaldı. Yaklaşık 2 ay diyelim peki. Çünkü ocağın 16'sında ilk konser, sonra 17'sinde, 20'sinde ve 23'ünde İstanbul'da 4 konser verecek Ocak'ta. Bu 4 konser bence 8 konsere çıkar. Çünkü bugün sabah 11'de satışa çıktı internette ve site çöktü. Bilet bekleme listesinde 100.000 kişi bir anda sıraya girdi ve 2 saat içinde bütün biletler tükendi arkadaşlar. Tarkan'ın İstanbul'da vereceği konser biletleri.
Çok afaki, çok yüksek rakamlar var. Ancak 1.500 liraya da bilet var. Var idi tabii, şu anda yok. O da, tabii en uzak yer sahneye ve en görülemeyecek kadar sıkıntılı bir yer. 4.000 liraya da var. Daha yüksek fiyatlara da var. Tabii VIP bilet isterseniz 30-40 bin lira. Tarkan'ın İstanbul'da 6 yıl sonra vereceği bu konserlere çok büyük ilgi var ve biletler bitti. Yeni konser tarihleri de açıklanacaktır bence. Ve o biletler de satışa çıkacaktır. O da bitecektir. Sonra da Tarkan Türkiye'yi dolaşacak. Türkiye turnesi yapacak. Herhalde iyi bir sponsor da buldu. Ve sponsor destekli olacak konserler ki masraflar çıksın. Teknik olarak da bu tür konserlerin çok büyük sahne yatırımı oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Onları da sponsor hallediyor ve Tarkan'a da oradan güzel de bir para veriyor sponsor. Tarkan gibi bir sanatçının da sponsoru olması, iyi para veren sponsor olması gayet doğal. Değil mi arkadaşlar? Tarkan'ın şarkılarını herkes çok seviyor ve herkes severek dinliyor Tarkan'ı. Aş bana selam vermiş. Aş. Merhaba Aş. Fenerli Lefteri kim bilmez? Osman, dün akşam Kenan'ı eleştirenler eleştirdiğiniz bu işleyenler ömür boyu kamu hizmetten men ediliyor. Birinci derecede yakınları kişileri savunma Milli Savunma Bakanlıklarına giremez. Ama Osman, bildiğim kadarıyla Kenan İmirzalıoğlu temizlendiğini, tedavi olduğunu ispat etti mahkeme ve sicilinde işlemedi yasaklı madde kullandı. Öyle bir ayrıcalıkları var. Bu Türk Ceza Kanunu bu ilgili maddesinde eğer temizlenirsen, tedavi olduğunu ispat edersen, ilgili sağlık kurumundan mahkemeye tedavisi tamamlanmıştır diye rapor gelirse 5 sene süreyle de aynı suçu bir daha işlemezsen siciline işlenmiyor içicilikte. Ama tedavi olmazsan, reddedersen ya da tedavi süresince kaçarsan, verilen sürede tedavi olmazsan yasaklı maddeden 2 yıla kadar hapiste yargılanıyorsun ve ceza alıyorsun. Meral Bildik, Tarkan gururumuz diyor. Caner, yasaklı madde, içinde tam ne olduğunu bilmiyorum teferruatını. Ali Kahya, Alevi değilim ama Alevileri çok seviyorum. Çok seviyorum, çok dostum, arkadaşım var. Yeryüzündeki bütün dinlere, bütün mezheplere saygımız var. Milk Afra'yı sona bırakmayın Bilal Bey, rica edeceğim diyor. Osman Ulusal suçun okunması ertelendi diyor. Banu Kabaş, tebrik ederim Caner Bey diyor. Ahmet Kavaklı, İnegöl'den selamlar. Aleyküm selam. Ee, e, Caner yeni değil, işte ilk kez oluyor. Moderatör, bu yayınlarımızın, canlı yayınlarımızın moderatörü Caner arkadaşımız. Herkes Caner'e yardımcı olsun. Antileri aranızda barındırmayın arkadaşlar. Yani bu yayınları kalitesini düşürecek olan insanlara, burada hakaret edenlere, küfür edenlere, terbiyesizce yazışanlara lütfen müsaade etmeyin. Caner zaten gerekeni yapar onlara. Yalnız benim Caner'i nasıl atayacağımı, moderatörü hangi şuraya basayım bakayım. Buraya basayım. Orası rötuş. Evet. Yeşil ekran geldi. Yeşil ekranı istemiyoruz. Yeşil ekran istemiyoruz. Bunu off yapacağız şimdi. Off yapacağız. Afra ve Mert'le ilgili bir şeyler sormuşsunuz. Şimdi biraz evvel arkadaşlar Eva Yaman'ın doğum gününü Ava Yaman. Eva değil, Ava. Ava Yaman'ın doğum gününü kutladılar sette. Ava Yaman kimdi? Hepimizin çok sevdiği Taşacak Bu Deniz dizisinin minik 19 yaşında 19 yaşında geleceği çok parlak olan oyuncusu Ava Yaman. İkinci dizisi bu. İlk dizisinde de çok yan rolde oynamış kendisi. Küçük bir rolü varmış. Bu ikinci dizisi. Ancak Ava Yaman
uzun süre bir prodüksiyon şirketinde sekreterlik yapmış arkadaşlar. Patronun sekreteriymiş. Önemli bir yapım şirketi. Aynı zamanda KAS şirketi galiba. Yapım şirketi değil, prodüksiyon şirketi KAS da galiba varmış işin içinde yaptıkları işte. O şirkette e, asistanmış ve dolayısıyla dizilerin işleyişini çok iyi bilen birisi. Oradan öğrenmiş. Ancak o oyunculuk büyük bir yetenek tabii. O da doğuştan bir yetenek Ava Yaman'da. Görüyorsunuz nasıl parladı. E, İnsanlar da onu çok sevdi. Sadece 9.000 takipçisi vardı bir ay önce, 1,5 ay önce bu dizi başlarken. Şimdi 600.000'e dayandı. Daha da artabilirdi. Bu algoritma değişmeseydi. Biliyorsunuz Instagram'ın algoritması artık zor takipçi kazanabiliyorsunuz. Eskiden bundan 2-3 sene önce algoritma böyle değildi. Ve insanlar çok daha fazla kısa sürede çok takipçiye sahip olabiliyorlardı. Eee, Martin aleykümselam. Martin aleykümselam. Merabildik Mert diziye hazırlanıyor. Mert diziye hazırlanıyor. Mert'e Mert her yaptığı her işte başarılı olur. Ay Yıldız, Ümran Mert izdivaya çekildi mutlaka dışarı çıkar. Buhar olmadı ya bu uşak diyor. Evet, Ava Yaman'ın doğum gününde pasta kestiler sette ve önce dizideki ağır abiler, ağır ablalar kutladı. Kim onlar? İşte biliyorsunuz Esme Çavuş ilk sarıldı ona, kutladı. Sonra da Koçeri, Adil Koçeri karakterindeki oyuncu Ulaş sarıldı, kutladı, tebrik etti. Annesi ve babası yani dizideki. Biz de kendisini kutluyoruz. 19 Kasım 2006 doğumlu. Yani kaç yaşında oluyor? 19 yaşında oluyor işte. Daha 20'ye de var yani. Ava Yaman başarıların yükselsin, artsın, 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 büyü, 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 yıldız ol. Afra Saraçoğlu gibi çok değerli bir oyuncu, genç yetenek ol. Bütün dünya seni sevsin, herkes seni konuşsun. Ava Yaman. Ve kendisinin oyunculuğun yanı sıra, yüzünün yanı sıra huyunun da huyunun da çok iyi olduğunu, çok güzel olduğunu öğrendim. Allah böylelerine yardım etsin, böyleleri yükselsin, böylelerinin yolu açık olsun. Bazı oyuncular var dostlar, bir şekilde zirveye çıkıyorlar ama setlerde kök söktürüyorlar mesela. Rol arkadaşlarına illallah dedirtiyorlar, çalışanlara illallah dedirtiyorlar. Böyle yüksek egolu kadın oyuncular da var, erkek oyuncular da var. Makyajını beğenmez, makyaj yapana söylenir, kuaförüne söylenir, kostümcüsünü azarlar. Ondan sonra ayakkabısının bağlarını bağlatır, olmadı bağlayamadın, bir daha bağla, sık, iyice sık, olmadı oğlum sen ne biçim adamsın, bir ayakkabı bile bağlayamıyorsun. Var, var böyleleri, var. Zamanında bunları hep haberini yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ismini tekrar gündeme getirip de bitmiş gitmiş meşhurluğunu tekrar diriltmeyelim o kişinin. Çünkü ben burada o ismini söylediğim zaman yarın bir gün itiraz edecek, bana gider yapacak, haber olacak. Durup dururken benim sayemde e, ölmüş durumdayken şöhreti tekrar canlanacak, hiç gerek yok. Zaten layığını bulmuş, çukura düşmüş. Ama bunları konuşmak, söylemek, hatırlatmak lazım. Kadın oyunculardan da var. Kadın oyunculardan da var. Sette arıza çıkaran, kapris yapan, yönetmen yardımcısına fırça atan, asistanları fırça atan, o minicik kızları, o asistan kızları daha üniversiteyi yeni bitirmiş sinema bölümünü gelmiş yönetmenin asistanlığını yapıyor. Var ya orada yapım asistanı var, yönetmenin asistanı var. Onları fırçalayan, azarlayan, çünkü onları azarlamak kolay. Onların ilk işi, ikinci işi, üçüncü işi de olsa gencecik insanlar. Çekinirler karşılarındaki 30 yıllık kadın oyuncu, şöhret, sözüm ona star, sözüm ona başrol karakter.
Ya da başrolün altındaki yan oyuncu ama çok önemli oyuncu filan. Bunlar arızalı, psikolojik olarak rahatsız insanlar. Setlerde bunlardan da var maalesef. Eziyet çektiriyorlar ekiplerine. Eziyet çektiriyorlar ama yapımcı bir şey demiyor. Şikayet edildiği zaman filan şikayet edeni işten çıkarıyorlar, biliyor musunuz? Yani yarın bir gün çünkü bu oyuncu ya ben ya o derse filan diyordu. Bazıları diyor da ya ben ya o kız mesela. Ya ben ya o kostümcü filan yani. İşten çıkarttırıyor, kovduruyor. Var setlerde, böyleleri çok var. Sizin çok beğendiğiniz, bayılıyorum onun oyunculuğuna. Ne kadar güzel rol yapıyor filan dediğiniz bazı tipler aslında kötü ruhlu insanlar. Bunlar da bilinsin. Niye buraya geldik? Avayaman'dan geldik. Avayaman, sen böyle olmazsın, olmayacaksın zaten. Afra Saraçoğlu böyle birisi olabilir mi? He? Afra Saraçoğlu böyle bir ruh, böyle bir insan, böyle bir şöhret olabilir mi? Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, bunlar yükselirken alçalan, alçak gönül olarak alçalan, alçak gönüllü, başkalarının seviyesinden kendilerini farklı görmeyen insanlar, hiç şöhretli birisiymiş gibi yaşamayan insanlar. Siz biliyor musunuz? Yalı Çapkını'nın setinde Mert Ramazan Demir gidip kendi çayını kendisi alırmış çay ocağından. Biliyor muydunuz bunu? Başkası gibi seslenebilir. Çay ocağına telefon da açabilir yalının içinde. Aynı yalının içinde telefonla açıp ayağına çay kahve getirten diğer oyuncular gibi de yapabilir. Yapmazmış. Gidip kendi alırmış çayını. Yani bazı insanları sizler boşuna sevmiyorsunuz. Milyonlar boşuna sevmiyor bazı oyuncuları. Geçiyor, ekrandan da geçiyor. Gerçek hayatta da onları takip ettiğiniz zaman onların gerçek yapısı geçiyor, bizlere, sizlere geçiyor, değil mi? Sadece iyi oynamak da yeterli değil. Bakın, sadece iyi oyuncu olmak da yeterli değil. Mesela Yılmaz Güney çok iyi oyuncuydu. 40 sene öncesine gittim, 50 sene öncesine gittim. Müthiş bir oyuncuydu sinemada. Müthiş bir oyuncuydu. Müthiş bir senaryo yazarıydı. Müthiş bir yönetmendi. Çok farklı bir gözle bakardı. Kendi başrolde oynadığı filmleri yönetirdi. Senaryosunu yazardı. Ama adam katildi. Adam öz karısının kafasına elma koyup ateş ederdi. Rakı şişesi koyup ateş ederdi. Kafasına rakı bardağı koyup ateş ettiği kadın da Nebahat Çehre. Hepimizin Aşk-ı Memnu'da çok sevdiği Nebahat Çehre. Yılmaz Güney ile evliydi. Adam sarhoşken gözü bir şey görmüyor. Yıkılıyor sette. Getirin bana rakı bardağını. Rakı içerken geç lan diyor, karı diyor. Geç karı lan diyor. Geç şu ağacın dibine geç lan diyor. Geç diyor. Orada tartışırlarken sinirleniyor. Herkesin içinde, sette Kral Yılmaz Güney. Geç lan diyor. Yılmaz ne yapacaksın diyor. Yılmaz tamam geri aldım diyor. Özür dilerim geri. Hayır geç lan diyor şuraya. Anlıyor kadın başına geleceğini. Geç diyor. Geç lan oraya diyor. 25 metre. Geçiyor ağlıya ağlıya Nebahat Çehre. Kafasına bardağı koyuyor, rakı bardağını. Ateş ediyor. Sallanıyor bir yandan da. Ateş ediyor, vuruyor rakı bardağını. Kafasından da vurabilirdi. Öldürebilirdi. Vücudundan da vurabilirdi. Öldürebilirdi. Böyle adamlar Kral Yılmaz Morgül, Yılmaz Morgül, kusura bakmasın, Yılmaz Güney. Böyle adamlar da vardı sinema dünyasında, zirvede. Onun için Mert Ramazan Demir gibilerin kıymetini iyi bilelim. Afra Saraçoğlu gibilerin kıymetini iyi bilelim. Ailece örnek alabileceğimiz çocuklar bunlar. Çocuklarımıza örnek alabileceğimiz insanlar bunlar. Çocuklarımızın oyuncu olmasını istememize sebep olacak insanlar bunlar. Çoğalsınlar. Ava Yaman gibiler de çoğalsın. Böyle insanlar çoğalsın. Öbür türlüler gitsin, yok olsun. Kötüler. Peki. Aşçı değil mi? Yalı Çapkını'ndaki aşçı Hülya Duyar.
Ne güzel konuştu. Biraz sonra konuşuruz o konuyu. Biraz sonra konuşuruz arkadaşlar. Bu arada beğen yapıyor musunuz? Beğen yaparsanız memnun olurum ve sizlerin beğen yapması, abone olmadan izleyenlerin abone olarak izlemesi çok önemli bizler için, biz yayıncılar için ve yorumlarla katkıda bulunmanız dostlar. Çok değerli bizler için. Bu arada katıl butonuyla e, özel abone de olabilirsiniz. Katıl butonundan başka şeyler de yapmak mümkün. Başka katkılarda da bulunmak mümkün. Yusuf Dündar burada mı? Özel abonem Yusuf Dündar aramızda mı? Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel burada mı? Nelida Manzano Arjantin'den Nelida Manzano. Nelida, Nelida şimdi gelir. Bak geldi, vallahi geldi ya. Nelida, hola Nelida, hola. Hola Nelida. Hayırlı günler dilerim. Bilal Usta çok güzel bir gömlek. Arjantin Salta'da yaşıyorum. Öyle mi? Salta'da yaşıyorsun. Ben buradan anlatırken Buenos Aires diyorum. Buenos Aires ile Salta yakın mı birbirine? Ben Buenos Aires'e geldim Nelida. Çok sevdim insanlarınızı. Çok çok sevdim. Erkeklerinizi, kadınlarınızı hep sohbet ettik. Ben gazeteci, televizyoncu olduğum için daha böyle bir yardımla yaklaşmak arzu ettiler. Daha bir yardım etmek istediler. Mesela bir yer aradığım zaman filan. Çok sıcak, aynı bizim insanlarımız gibi. İspanya'dakiler gibi, Meksika'dakiler gibi. Sizin kanınızla Akdeniz kanına çok uyuyor. Akdeniz karakterine çok uyuyor Arjantinliler. Benimle erkekleriniz futbol tartışması yaptık mesela. Galatasaray mı daha iyi yoksa sizin kulüpleriniz mi? Çok meşhur kulüpleriniz var ya, futbol takımlarınız var ya. Ondan sonra Galatasaray'ı çok saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'yi de çok beğeniyorlar, saygı duyuyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi en çok duymuş sizin erkekleriniz. Ama nasıl bir futbol ülkesisiniz siz öyle ya? Nasıl bir futbol? Zaten dünyaca da meşhursunuz. Messi'ler filan, Icardi'ler ha. E, Çok saygım var sizin insanlarınıza. Nelide Manzano, hoş geldin yayınıma. İyi ki varsın. Dilek Şenyurt burada zaten. Demin kendisiyle yorumlarda buluştuk. Delfina Di Marzio burada mı? Şili'den. Şili'den Delfina Di Marzio. Delfina yok. Ama sonradan yayınlarımı izliyorlar biliyorum. Peki, peki. Çok yakın değil diyor Caner. Öyle mi Caner, baktın? Peki. Eee Anladım. Meral Bildik. Melahat Mert'in yanında evvelallah. Evet, yani Arjantin'e gittiğimden bahsettim de bana bu gazeteciliğin, televizyonculuğun en büyük getirisi bu oldu arkadaşlar. Dünyayı gezdim. Dünyayı hakikaten gezdim. Yani gezmediğim ülke sayısı az. Bu meslek sayesinde, bu iş sayesinde. Ama mesela ekonomi branşıyla ilgili olsaydım çok daha fazla gezerdim. Ekonomi branşındaki meslektaşlarım, gazeteciler için yurt dışı seyahat imkanı çok daha fazla. E, e, Siyasetçiler öyle değil. Siyasetçiler Ankara ilişkileri filan, ama onların da seyahatleri tabii ki olabiliyor. Yani gezmek konusundan gidersek, ben magazin gazetecisi olarak kendi programımın şablonunu hem yurt içi magazin hem yurt dışı magazin olarak oluşturdum. Yurt dışında da Türkleri ilgilendiren magazin nerede varsa orada paparazzi, 50 yaşındakiler, 40 yaşındakiler hatırlayabilir belki. 45-50 yaşındakiler. Dünyanın neresinde magazin varsa paparazzi orada. Mars'ta magazin varsa Mars'a da gideriz diye bir iddiamız vardı programı yaparken, tanıtımlarda. Kah Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim, kah Japonya'daydım, kah Fransa, Güney Fransa, Paris, Londra, Güney Afrika, her yerdeydim. Magazin gazeteciliğini en kral şekilde yaptım. Festivaller, Cannes Film Festivali, Oscar ödül töreni, aklınıza hangisi gelirse, güzellik yarışmaları, bunlar hep her hafta bir yere gidiyordum ama İstanbul'da da işimi en iyi şekilde yapıyordum. Hele şimdiki teknik olanaklarla çok daha iyi yaparız. Şimdi çok daha
her şey çok daha gelişti. Gazeteciliğin ve televizyonculuğun daha iyi şartlarda yapılabilmesi için daha iyi yapıyoruz şimdi. Abi biz boşuna sevmedik onları. Onlar çok saf ve temizler. Bu yüzden aşkları çok güzel bir şekilde devam ediyor. Çiğdem Aslan Argun. Evet, Mert Ramazan Demir'i ve Afra Saraçoğlu'nu birazdan yine konuşmaya devam edeceğiz. Hafsanur Sancak Tutan'a soruyor gazeteci arkadaşlar. Kıskanmak dizisinde oynuyor. Ben Hafsanur'un oyunculuğunu beğeniyorum. Kubilay Aka da iyi bir oyuncu biliyorsunuz. O da İnci Tanelerinde. Ve ikisi sevgililer ve beni şaşırtacak bir şekilde Kubilay Aka Hafsanur'la beraber, Allah bozmasın mutluluklarını. Yani beraber dediysem şaşırmamamın sebebi bu kadar uzun sürmesi ilişkilerinin. Bir seneyi devirdiler değil mi arkadaşlar? Hafsanur Sancak Tutan evlilik sorularını yanıtlıyor. İnsanların evlenmek için zamana ihtiyaçları oluyor. Yani zamanımız yok diyor. Hazır olmayı bekliyoruz. İşimiz var diyor. Peki kariyer mi evlilik mi diye soruyorlar. Neden ikisi aynı anda olmasın? Evlilik de yaparım, kariyer de. Çocuk da isterim diyor. Ben buna örnek olmak isterim diyor. Yani örnek olmak istediği konu hem evliliği başarırım, hem kariyerimi devam ettiririm, oyunculuğumu en iyi şekilde yaparım, hem de çocuk yaparım, çocuk isterim, çocuk büyütürüm ve ben bu üçünü birden yapan örnek bir insan olurum diyor. Peki bu üçünü birden yapan, üçünü birden yapabilen, üçünü birden diyorum ama kim var kadınlardan? Üçünü birden hem oyuncu, hem evlendi, hem de çocuk büyütüyor. Çocuk yaptı, çocuk büyütüyor ama oyunculuğa da devam ediyor. Onu görüyoruz ekranda da ya da işiyle de öne çıkıyor, medyada konuşuluyor. Kim var? Mesela aklınıza gelenler var mı? Ya benim takipçilerim, benim izleyicilerim magazin gazeteciliğini çok iyi bilirler. Magazini iyi bilirler, yakından takip ederler. Hele dizileri ve filmleri. Sibel Can var diyor Ay Yıldız. Evet, sahneleri, kariyeri, kocası değil sevgilisi ama idare ediyor özel hayatını. Aslı Enver dedi arkadaşım biri. Bergüzer dedi Sema Şener, Bergüzer Korel dedi. Fahriye, Ümran Keleş, Fahriye'yi saymıyorum. Çünkü Fahriye kariyerini şu anda işte yani çocuk yaptı. Çocuk yaptı. Kariyer işi sıkıntılı Fahriye'nin. Dizide falan oynayacaktı, oynayamıyor. Fahriye sıkıntılı. Yani reklamlarda falan oynuyor. Tam Fahriye'nin işi reklam oyunculuğu değil ki. Reklam oyunculuğu esas oyunculuğun esas senin sinemada ve dizilerde elde ettiğin başarının bir getirisidir. Bir yan iştir o reklam oyunculuğu. Çok güzel para kazanırsın ama senin esas işin sinemadır. Esas işin dizi oyunculuğudur. Her gece haftada bir evlere konuk olarak alkışlarla, beğenilerle, yüksek reytingle yukarı çıkarsın, yükselirsin kariyerinde ve firmalar der ki ya bizim ürünlerimizi bu hanım tanısın. Baksana bütün Türkiye onu seyrediyor. Bir getirisidir o reklam oyunculuğu. Çok da güzel para kazanırsın. Dolayısıyla Fahri Evcen'in şimdi yaptığı sadece reklam oyunculuğu. Bir dizide oynayacak da olmadı. Bak yok. Yazın başında öyle bir proje vardı. Onun için Fahri Evcen'i saymayın. Tıpkı Kenan İmirzalıoğlu'nun hanımını da saymayacağımız gibi mesela. Evlendi. Evet. Güzel bir şey yaptı. Sinem Kobal. Ama işini yapamıyor. Bir dizide bir şeyde oynadı, tutmadı. Filmde mi oynadı? Tutmadı. Geçenlerde oynadı. Yani o da eksik kaldı. Yapamadı, olmadı. Ama Aslı Enver öyle değil. Aslı Enver çocuk da yaptı, evlendi. Kocasını da çok güzel idare ediyor, mutlu ediyor. Çocukla da çok mutlu, görüyoruz paylaşımlarını. Ve işine de devam ediyor, dijitalde değil mi? İzlemedim şu andaki işini ama işini de devam ediyor. Ve çok seviliyor, işinde de başarılı. Mesela Neslihan Atagül'ün de o ayağı eksik. Kariyer ayağı eksik. Çocuk yaptı, evlendi, çocuk yaptı. Ama
Bir reklamda oynadı, oynamadı, bir şeyler var, dizi var, geliyor, gidiyor filan diyor. Kariyer eksik kalıyor. Ee, Aslı Enver ve Bergüzar Korel dedik. Ezgi Mola, evet Ezgi Mola. Hazal Kaya, bravo Hazal Kaya. Bravo Hazal Kaya. Banu Kabaş, Ultra Aslan, Ezgi Mola, evet. Evet. Yani e, Hafsanur Sancak tutana da mutluluklar diliyoruz Kubilay Akay'la. Kubilay Akay'la beni şaşırttı. Kubilay Akay çok çapkındı o çocuk ya. Hafsanur helal olsun vallahi sana. Seda Bakan dedi, bravo Servin, işi sağlam. Evet, Sema Şener de Seda Bakan dedi, bravo. Seda Bakan'ı çok takdir ediyorum. Çok hanım. Neslihan yeni doğum değil artık. Bir 6-7 ay oldu mu? Olmadı mı? 5 ay oldu galiba değil mi? Yani yeni yeni olabilir, tamam. Neslihan yapabilir. Evet, yani şey demeyelim. Neslihan'ı eleştirmeyelim olumsuz anlamda. Evet, yeni sayılır. Peki arkadaşlar. Daha yeni çıkıyor. Neyden yeni çıkıyor? Yeni doğum yapanlara ne oluyordu? Ne deniyordu? Ha, lohusalıktan daha yeni çıktı değil mi? 4-5 ay, 2 ay, 3 ay lohusalık. Sinem Ünsal bekar. Sinem Ünsal bekar ama bir birlikteliği var. Çok sevdiği bir erkekle beraber bir birlikteliği var Sinem. Onlar da müsait olurlarsa evliliği düşünüyorlar. Fakat Sinem Ünsal şöhreti şimdi yakaladığı için biraz daha çalışmak, biraz daha yoğun bir tempoyla çalışmak ister. Evliliği engel olarak görmesinler lütfen. Evliliği Hafsanur için de bu geçerli, Sinem Ünsal için de geçerli. Ya vaktinde evlenmek lazım ya. Adam da mutluysa seninle birlikte olmaktan, ikiniz de mutluysanız artık bu iş zirveye çıktıysa ikiniz açısından da tamam ya geciktirmeyin. Bir engeliniz yoksa. Nelly Manzano, Salta, Arjantin'in kuzeyinde bulunan çok güzel bir eyalettir. Çok sağda, çok gitti ya, gitti. Gitti. Nelly de gelsin, bir daha gelsin. Ümran Keleş, Sinem evlenmez diyor. Öykü Karel diyor Milk. Kavak yerleri Pelin diyor Osman. Silva merhaba. Ludmila Ay Yıldız. Yaş geçiyor kadınlar için, çocuk için Bilal abi diyor. Evet. Milk Öykü Karel dedi. Ayşenur Yıldırım yemek dedi. Yemek kim? Saniye Kader el salladı. Peki dostlar. Evet. Güzel bir konu. Bu konu güzel bir konuydu. Sağlık Bakanı hastaneler temiz manasında bir konuşma yaptı. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin gıdalardan alınan örnekler de temiz çıktı. Lokumcu hapiste ama lokumlar temiz çıktı. Kumpirden, midyeden alınan örnekler de zehir, mikrop, sağlıksız ya da uygunsuz maddeye rastlanmadı. Hani bu Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelip ölen, maalesef zehirlenip hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile vardı ya, %99 oteldeki ilaçlamadan kaynaklanıyor ölümleri. Az kaldı netice alınmaya, o konudaki incelemenin tamamlanmasına. Laboratuvarlarda çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Az kaldı. Devletin laboratuvarlarında, Adli Tıp Kurumu'nda. Bu arada Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu, böcek ailesinin, soyadları Böcek ailesinin hastaneye kaldırılmadan önce Bezmi Alem Vakfı Üniversite Hastanesi ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne taburcu edildiklerini hatırlattı. Ve Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptamadık. Soruşturma devam ediyor. 2 hastanede yeterli hastane gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz. Yine de inceleme yapıyoruz. Ya bakan peşinen bir eksiklik olduğunu falan düşünmüyoruz. İnceleme sürerken böyle konuşulmaz Sayın Bakan. Siz Sayın Bakan olarak bu sağlık sisteminin başısınız. En başı, en tepesisiniz. Ve altınızdaki bütün teşkilat sizin ağzınızdan çıkan kelimeleri emir telakki eder. Kelimeleri doğru telakki eder. Siz biz hiç şüphelenmiyoruz. Bir şey yok bu işte filan diye peşinen hüküm keserseniz soruşturmaya ne gerek var ki zaten? Soruşturan insanlar Sayın Bakan öyle dedi. Hiçbir yanlış bulmamamız lazım bizim bu işte derler yani.
Anlamadım ben yani aile başka türlü konuşuyor. Yani ölenlerin ailesi başka türlü konuşuyor. Her neyse Sayın Bakan'ın da bir bildiği vardır. Ve bu durumda arkadaşlar zaten gıdalardan bir şey olmadığı, bir şüphe olmadığı e, otopsi ön raporunda çıkmıştı ve Sayın Savcı da Cinayet Büroyu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büroyu harekete geçirmişti. Cinayet şüphesiyle araştırın bunu diye. Ben de o günlerde yayında demiştim ki arkadaşlar, Ortaköy'de bu böcek ailesinin yemek yediği yerlerde her gün binlerce insan yemek yiyor. Eğer oralarda zehir olsaydı, o gıdalar zehirli olsaydı her gün yüzlerce insan vefat ederdi. Biz tıpkı böcek ailesi gibi yüzlerce insan zehirlenirdi. Binlerce insan zehirlenirdi de işte yüzlercesi belki de hepsi vefat ederdi. Eğer oralar zehirli yemek satılıyor olsaydı. Dolayısıyla gıdanın temiz olduğu belliydi zaten ama e, şimdi şu saatlerde 3 otelci, bir fırıncı, 3 ilaçlamacı adliyeye sevk edildiler. İfade veriyorlar. İçinizde bilen var mı? Bu dediğim kişilerden tutuklanma oldu mu acaba? Sayın savcı mahkemeye sevk edecekti. Tutuklama talebiyle. Tutuklamalar gerçekleşti mi? 3 otelci, bir fırıncı, 3 ilaçlamacı. Çünkü ben yarım saattir giremiyorum. Girmedim en son. İnternete bakmadım. Ee, Onlar tutuklanmıştı da bugün mahkeme, kokoreççi falan tutuklanmıştı da 3 otelci, hani o medyanın karşısına geçip bizim otelimiz tertemiz falan diyen vardı ya bir adam, o da otelin sahibi. Henüz tutuklanma olmadı, gözaltı var. O gözaltılar bugün adliyeye sevk edildi arkadaşlar polisten. Midyeciyi serbest bıraktılar diyor. Tutuklanmıştı midyeci. O zaman itiraz etti avukat üst mahkemeye. Serbest bıraktılar öyle mi? Peki bir saniye, bir saniye. Şimdi şöyle bir saniyenizi alıp sizi bekletmek istemediğim için bakmadım ama şuradan hemen bir bakayım arkadaşlar. Evet, evet. Henüz yeni bir haber düşmemiş. Haklısınız. Haklısınız. Evet. Evet arkadaşlar. Peki. Peki. Caner'i moderatör atadık arkadaşlar. Yayına yeni gelenler için. Caner'i moderatör atadık. Caner'e yardımcı olun lütfen. Ee, Yeni gelenler için. Baba Servet Böcek de bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze namazı kılındı ve daha sonra da toprağa verildi. Bolvadin ilçe mezarlığında iki evladının ve karısının yanına toprağa verildi o da. Allah rahmet eylesin. Onlara birer hayat borçluyuz. Hepimiz, her birimiz. Her birimiz birer hayat borçluyuz. Özür borçluyuz. Maddi ve manevi çok büyük tazminatlar borçluyuz. İnsanları koruyamadık. İstanbul sanki bir kara delik. Türkiye sanki bir kara delik. Ana vatanlarına geldiler. Bir hafta gezeceklerdi. Yuttuk onları, yuttuk. Kara delik bu 4 kişilik aileyi yuttu. Yuttu, insanlar öldü, hayatlarını kaybettiler. Yazık. Caner, moderatör yapacağım seni de nereden yapacağım onu soruyorum işte. Caner, Caner beni moderatör yaptın ama indirmedin diyor, şey yapmadın diyor, yetkilendirmedin diyor. Bir saniye, yetkilendireceğim. Bu niye böyle oldu yine? Yeşil ekran geldi. Evet. Caner'i yetkilendirmem lazım. Evet, tamam. Caner seni ekledim kardeşim.
Caner yönetici moderatörsün canım. Caner yönetici moderatörsün. Vildan Sargut, biraz Mert Afra konuşun. Mert Afra konuştuk, yine konuşacağız. Nuraycığım burada ağzıma geldi. Allah rahmet eylesin, çok üzücü. Caner o başka konu, deterjan başkası seyirledi. O başka konu. Kainat Güzellik Yarışması 2 gün sonra gerçekleşiyor. Bugün ayın 19'u 21 gecesi Türkiye Güzelliği'nin de katıldığı Ceren Aslan, Tayland'da 120 ülke güzelliğinin katıldığı Kainat Güzellik Yarışması Miss Universe gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve Ceren Aslan Ankara Hacettepe Üniversitesi mezunu, Dil Bilimi ve Çeviri bölümünden mezun. Ayrıca Belçika'da Gent Üniversitesi'nde eğitim almış. İngilizce ve Fransızcayı ana dili gibi biliyor. Çerkez asıllı, mesleği modellik ve çevirmenlik de yapıyor. Dans eğitimi de var. Ve bizi Tayland'daki Miss Universe'de temsil ediyor. Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil ediyor. Ayın 21'inde, yarın değil öbür gün, birinci olan belli olacak. Kazananlar belli olacak. Birinci, ikinci, üçüncü. Çok güzel kadın diyor. Samira beğenmiş. Ümran Keleş de çok beğenmiş. Melahat Afram konuşalım diyor. Nur Hayat da beğenmiş. Gül merhaba diyor. Türkiye güzelimiz çok güzel diyor. Nuray Yaylacı. Arkadaşlarımız beğenmişler. Ve Ay Yıldız kendine iyi bak, olur mu canım? Haluk Bilginer'in yeni filmini de çok merak ediyorum. Gitmedim ama izlemem lazım. Ben de izlemedim. Ben Haluk Bilginer'in ayın 19'unda Disney Plus'ta bir komedisi başlayacak. Dizi başlayacak. Onu da seyretmek istiyorum. Sinema filmini de seyretmek istiyorum. Bakalım. Beğendik diyor Meral Bildik. Filme mi gittin Meral Bildik, yoksa Türkiye güzelini mi beğendin? Silva Nabiyava çok güzel diyor. Caner rekor kırdı diyor Ümran Keleş. Caner ne rekoru kırdı? Afra dizi çekimlerinde Mert yoklarda ne konuşulacak diyor. Afra ve Mert konuşulacak şey yok mu ya? Ve bugün dün ulusal kostümlerle podyumda bir geçiş yaptılar ve bizim kız Hürrem Sultan kostümüyle çıktı podyuma ve çok alkış aldı. Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda kim favori derseniz, yarışmanın favorisi kim derseniz arkadaşlar, dünya medyası Hindistan güzelini, Kolombiya güzelini, Meksika güzelini, Vietnam güzelini, Hırvatistan güzelini favori olarak görüyor. Biz kendi güzelimizi favori olarak görüyoruz. Ama genel olarak tekrar söyleyeyim, Hindistan, Kolombiya, Hırvatistan, Meksika, Vietnam güzellerinin ismi geçiyor. Kraliçelik için, birincilik için. Keşke bizim kızımız kazansa. Ama zor tabii. Buralarda lobi kulisler de dönüyor bu tür güzellik yarışmalarında. Ceren Aslan'a başarılar diliyoruz. Hindular çirkin diyor Caner. Peki Caner. Ümran Keleş Emine amin dedi. Meral Bildik Nurgül Yeşilçay. Benim tahminim Kolombiya kazanacak. Son zamanlarda oradan çok çıkıyor diyor Caner. Nurhayat Aykoçlar inşallah Türkiye kazanır diyor. Bence Sinem çok güzel diyor. Sinem Ünsal'dan bahsediyorsun herhalde. Ava Yaman'ın doğum gününü kutladınız mı arkadaşlar? Sosyal medyasından da kutlayabilirsiniz Ava Yaman'ı. Destekleyin Ava Yaman'ı. Evet, bakıyorum notlarıma. Sizle konuşurken bir yandan da notlarıma... Ya Teoman sen niye böyle yapıyorsun Teoman ya? Ya Teoman, bu kadar da basitleştirme yaptığın işi ya. Basit görme ya. Teoman'ı seviyor musunuz? Şarkıcı Teoman'ı beğeniyor musunuz arkadaşlar? Ceren Aslan Ulaş takibi aldı abi diyor. Çiğdem Aslan Argun. Emine Yılmaz hoş geldin. Şarkıcı Teoman'ı beğeniyor musunuz? Çok güzel şarkıları var ha. Çok güzel. Paramparça mesela. Harika. Nelly Manzano. Hola. 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 Hızlı gittin Nelly de. O kadar hızlı geçtin ki.
Bunun freni yok mu arkadaşlar? Ne kadar hızlı kaydı gitti. Melahat Yevliyeva, Afram konuşun. Peki. Nurhayat beğeniyorum Teoman'ı diyor. Ne yapmış yine diyor Caner. Teoman soruyorlar şarkıcılık kutsal mıdır diye. Ve verdiği cevap sosyal medyada çok konuşuluyor. Altı üstü şarkıcıyız. Neresi kutsal olacak? İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede 2 saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran şovmen gibi düşünmeleri gerekir yaptığımız işi anlamında diyor. Şarkıcılık kutsal değil, önemli bir iş yapmıyoruz diyor Teoman. Ben de dedim ki Teoman'a cevap verdim, video çektim. Bilal Özcan Official Instagram haberim şeyimde sayfamda kullandım, paylaştım. Ya bu kadar küçültme yaptığınız işi. Yani sen sadece şarkıcı değilsin ki. Ve ben bu videoyu senin gibi sadece şarkıcı olmayanlar, e, söylediği şarkının sözünü yazan, bestesini yapan ve sahnede onu icra eden, haksızlık yaptığın diğer sanatçılar için bu videoyu paylaşıyorum, çekiyorum ve paylaşıyorum. Sen sanatçısın, üretensin, sıradan şarkıcı değilsin, sadece söylemiyorsun başkasının ürettiklerini. Dolayısıyla böyle söylemen doğru değil. Kimse sanatçı olamaz. Atatürk ne demiş? Milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz efendiler. Hatta cumhurbaşkanı da olabilirsiniz. Ama sanatçı olamazsınız demiş. Teoman kendine haksızlık yapma. Kendini sev Teoman diye bir video çektim. Ve buradan da tekrarlıyorum. Sezen Aksu'ya haksızlık yapıyorsun. Yıldız Tilbe'ye haksızlık yapıyorsun. Tarkan'a haksızlık yapıyorsun. Böyle söyleyerek. Yani buna hakkın yok. Hadise için söyleyebilirsin. Gülşen için söyleyebilirsin. Başkalarının şarkılarını söyleyenler, başkalarının bestelerini söyleyenler. Ferhat Göçer için söyleyebilirsin. Yani onlar yaptığı iş eğlendiricilik, sadece eğlendiricilik. Sadece et gösterenler, vücutlarını gösterenler, dekolte giyinip de sahneye et göstermek için çıkanlar. Ne bir üretim var, ne bir beste var, ne bir şarkı sözü yazabilmiş, ne aranjeden anlar. Parasını veriyor 100.000 lirayı, başkasından şarkı satın alıyor, başkasının ürettiği şarkıyı satın alıyor. Çıkıyor, sahnede söylüyor, vücudunu da göstererek. Her tarafını göstererek. Onlar eğlendirici, evet. Bunları tabii böyle orada videoda yok. Şimdi burada anlatıyorum bunları. Başka arkadaşlar. Evet. Dilek Şayurt, Ümran aynen katılıyorum dedi. Abi kendisiyle çok barışık bir insan. Tam tersi sadece kendisini övmüyor diyor. Ya bir de vitesi boşa almış ya. Teoman vitesi boşa almış. Yani umursamıyor. Umursamıyor. Hayatta çok umursamıyor. Sağlığına falan dikkat ediyor. O başka. Ama pardon bir dakika. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Şimdi Hülya Duyar, Yalı Çapkın dizisindeki aşçı, mutfaktaki karakteri canlandıran oyuncu Hülya Duyar katıldığı programda, Bayan Kahkaha'nın programında Mert Ramazan Demir'i sorunca Bayan Kahkaha, Mert çok özel yetenekli bir çocuk. Dünya tarihinde kalacak, dünyaya da açılacak diye düşünüyorum. İlk bölümde dedim ki bizim dizi ortalığı dağıtacak. Çünkü Mert özel bir çocuk, hayranım ona. Mert Ramazan Demir'in kıyafet seçimiyle falan ilgili de çok yetenekli olduğunu, yani çok giyinmesini bilen, konuşmasını, oturmasını, kalkmasını, herkese saygılı ve çok çalışkan ve rolünün içine giren, rolünün çok güzel, çok özel bir şekilde kameralara yansıtan bir insan, bir oyuncu olduğunu burada Hülya Duyar anlatıyor ve Mert Ramazan Demir'le ilgili benim söylediğim Sivri ve Afra Saraçoğlu ile ilgili ve Ava Yaman'la ilgili. Ava Yaman'la ilk günden beri ilgili söylüyorum. Mert Ramazan Demir de Yalı Çapkını'nda izledim ben ilk.
Oradan beri söylüyorum. Yıllardır, 3,5-4 senedir söylüyorum. Afra Saraçoğlu'yla ilgili de hep böyle dobra konuşuyorum. Hep dobra söylüyorum. Beni bilenler bilir. Zaten onun için buradasınız. Teşekkür ederim. Ama beğen sayısı az. Beğen sayısı az. Yani benim gibi kitabın içinden konuşan, sektörden olup da kitabın içinden konuşan bir insan gördüm. Ve bunu ilk defa gördüm. Emre Altuğ da konuşuyor ama Emre Altuğ'un konuşması, Mert'i, Afra'yı övmesi hem evet onları takdir ediyor ama daha çok aynı sette olduğu için, arkadaş oldukları için biraz da orada arkadaş kayırması var. Emre Altuğ'un sözleri, bu hanımın sözleri söyledikleri kadar geçmedi bana. Geçmiyor mesela. Emre Altuğ'a her mikrofon uzattığında Emre Altuğ met ediyor Mert Ramazan Demir'i. Evet ama orada arkadaş kayırması seziliyor. Fakat takdir ettiği de var tabii. Takdir ettiği de bir gerçek. Ama bu kadının söyledikleri çok çarpıcı arkadaşlar. Emre Altuğ'dan ben dünya çapında oyuncu olacak falan diye bir laf duymadım mesela bugüne kadar Mert için söylediği. Bu kadın bunu söylüyor, cesaretle söylüyor. Kendisiyle dalga geçerler, kendisini ayıplarlar, kınarlar diye hiç çekinmiyor. Var öyle insanlar. Dalga geçerler hakikaten. Mert'i sevmedik, kıskandıkları için. Ya sen geçen gün Hülya öyle bir şey söyledin ki programda Hülya Mert Ramazan Demir için o dünyaya açılacak diye düşünüyorum dedi. Ha ha rüyanda mı gördün filan içerken böyle söylerler yani arkadaşları Hülya. Sektörde var öyle çok tip var. Başkasını çekemeyen, başarıları çekemeyenler filan. Hakikaten izliyoruz işte yabancı dizileri, sinemaları da izliyoruz. Mert yaşındaki genç oyuncuları da izliyoruz. Oyunculuğu gerçek anlamda başından sonuna kadar diziyi sürükleyecek yetenekte. Karşısındakileriyle birlikte oynadığı insanları da kendi seviyesine çekecek yeteneğe sahip olan ve oyunculuğun o gizli bilinmeyen, konuşulmayan, yazılı olmayan kurallarını oynarken birebir uygulayabilen bir yetenek Mert Ramazan Demir. Ve böyle yetenekleri de eğer Allah fırsat verirse bakın burada şans çok önemli, kısmet çok önemli. Allah'ın desteği, Allah'ın yardımı, yolunu açması çok önemli arkadaşlar. Allah istemezse hiçbir şey olamazsın. Hiçbir şey olamazsın. Kalırsın. Lokalde kalırsın. İstanbul'da kalırsın. Türkiye sınırlarında kalırsın. Yolun açılacak, şansın açılacak. Bir de ekibin çok iyi olacak. Çok iyi ekibin olacak. Ekibin sağlam olacak. Ona göre organize olacaksın. Yani uluslararası çaba olmadan olmaz. Uluslararası çaba da gösterilecek. Ekibin gösterecek, menajerin gösterecek. Menajerinin yurt dışında bağlantıları olacak. Gerekirse hangi ülkede yükselmek istiyorsun, öne çıkmak istiyorsun. O ülkede bir menajer tutacaksın. Uluslararası piyasaları da bilen. İtalya'da mı öne çıkmak istiyorsun? İtalya'dan mı rol bekliyorsun, yapım bekliyorsun? Seni en çok İspanya'da mı seviyorlar? İspanya'da bir menajer tutacaksın. Gerekirse bir ofis kiralayacaksın, kirasını ödeyeceksin. Orada bir sekreter tutacaksın. Bir menajerin de olacak orada. Bir PR işlerini yapan, basın işlerini yapan birisi de olacak. Arkadaşlar bu işler böyle gelişir. Günümüzde böyle oluyor bu işler. Yani Mert'te bu ileri görüşün de olduğunu zannediyorum. Şimdi Mert'in mesela dizisi yok ya, diyelim ki hani şu anda bir çalışma temposunda değil ya, girecek, başlayacak çalışmaya. Ama siz zannediyor musunuz ki şu süreçte sadece Afra Saraçoğlu'yla buluşup gününü gün ediyor, akşamları, gündüzleri de yatıyor, kebap yapıyor filan. Öyle mi zannediyorsunuz? Ya da seyahatlerde geziyor filan. Bence Mert Ramazan Demir bu işlere kafa yoruyor. Nasıl uluslararası isim olurum? Nasıl yurt dışında da ne yatırımlar yaparak kendim için ve mesleğim için ve oyunculuk adına nasıl kendimi dışarıda ilerlemeye kanalize edebilirim? Mert Ramazan Demir zaten yurt dışından çok ışık aldı, çok ışık gördü arkadaşlar. Uluslararası büyük firmaların yüzü olarak davet edildiği Paris'e, Londra'ya, markaların
Zaten böyle bir ona karşı böyle bir yurt dışından büyük bir ilgi var. Anlatabiliyor muyum? Mert Ramazan Demir bu anlamda çok önü açık. Afra Saraçoğlu için de aynı şeyleri düşünüyorum. Afra Saraçoğlu da tıpkı Mert Ramazan Demir gibi Türkiye'deki diğer meslektaşlarından daha farklı, daha yetenekli. Kim ne derse desin. Hiç umurumda değil. Ben bunu hep söylüyorum. Bana diyorlar ki Mert ve Afra'dan maaş mı alıyorsun? E, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programını yaparken masadaki arkadaşlarım canlı yayında söylüyorlardı bana. Mert ve Afra ile ilgili olumlu konuştuğum için. Onlar istemiyorlardı, kıskanıyorlardı, kızıyorlardı. Bilmiyorum, belki onlar başka oyuncuların PR'ını yapıyorlardı. Diyorlardı ki maaş mı alıyorsun? Hep doğruları söylediğim için. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Mert ve Afra çok özel iki oyuncu arkadaşlar. Evet, bir de şunu söylemek istiyorum. Başlıkta yazdığım konu, ne yazdım başlıkta? Bir başlığı bana söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Başlıkta yazdığım konuyu çok konuştuğum için, çok şey anlattığım için bazen başlığı hatırlayamıyor biliyorum. Başlıkta ne yazmıştım? Dilek Şenyurt, onlar işlerle Caner görebiliyor musun? Mert'le ilgiliydi başlık değil mi arkadaşlar? Mert Ramazan Demir'le ilgiliydi. Şimdi o kız sevgili falan. Evet, evet. Şimdi o Mert Ramazan Demir'in dün Time'da yayınlanan o fotoğrafı var ya, Time'da yayınlanan o fotoğrafı. Meral Bildik teşekkürler, YDTT teşekkürler, Fatma teşekkürler. O fotoğrafta yanında Miray Daner var. Bize bir şey olmaz dizi setinde. Bir de bir kız var. Setten birisi olduğu söyleniyor o kızın. Sosyal medyada hemen antiler Mert Ramazan Demir yanında yeni sevgilisiyle sette Miray Daner'le poz verdi falan bunu yermişler. Ya öyle bir uydurukçusunuz ki Mert Ramazan Demir böyle bir şey yapar mı ya? Mert Ramazan Demir sevgilisini sete getirecek, bir de onunla fotoğraf çektirecek. Bir de onunla fotoğraf çektirecek. O fotoğraf böyle sosyal medyaya paylaşılacak falan. Öyle bir uydurukçusunuz ki herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Saf zannediyorsunuz. Herkesin kendiniz gibi inanacak zannediyorsunuz böyle yalanlarınıza. Bu fotoğrafın altına bunları yazanlara söylüyorum. Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisi işte Miray Daner'le partneriyle dizi setinde böyle poz verdiler diye. Saçma sapan insanlarsınız. Böyle yaparak bu uyduruklarla, bu uydurma sözlerle Mert Ramazan Demir'e, Afra Saraçoğlu'na zarar veremezsiniz. Sizler oturacaksınız evinizde, koltuğunuzda, televizyonda Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun nasıl şahlandığını izleyeceksiniz. Haftada bir gece Mert'i izleyeceksiniz, bir gece Afra Saraçoğlu'nu. Platformlarda da dilerseniz her an izleyebilirsiniz. Uluslararası platformlarda, Amerikan platformlarında da Mert'in dizilerini, Afra'nın dizilerini, filmlerini her gün açıp izleyin. Ya ondan sonra da kafanızı duvara vurun. Ya bunlar nasıl star oldu, bunlar nasıl bu kadar büyüdü, uluslararası yıldız oldu diye. Mert işaret fişeğini çoktan çaktı arkadaşlar. Görmüyor musunuz? O oynadığı konusu, kurgusu, montajı çok kötü olan, Mert'le alakası yok. Rezalet o sinema filminde bile nasıl parladı, nasıl öne çıktı Mert Ramazan Demir. Görmüyor musunuz? Ya o güzel bir film olsaydı, Metruk Adam, ya her şeyle dört dörtlük bir film olsaydı, o montaj hataları, o kurgu hataları olmasaydı, daha sağlam bir konu olsaydı, ne olurdu Mert Ramazan Demir? 6. oldu ya uluslararası en çok izlenen sinema filmleri arasında Netflix'te yayınlanan 2025 senesinde Metruk Adam, Mert Ramazan Demir sayesinde o rezil film birinci olurdu, birinci olurdu. Onun için saygı duyun.
Yetişemezsiniz. Sizin destekledikleriniz de yetişemez. Mert'e de Afra'ya da. Bu kadar da söylüyorum işte. Bu kadar da söylüyorum ve bu kız da, bu hanım da benim gibi düşündüğü için Hülya Duyar, kendisini tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Aklın yolu bir çünkü. Aklın yolu bir. Siz de çok kasmazsanız antiler, siz de bizim gibi düşünebilirsiniz. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Yine bir saati geçtik. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Mert Ramazan Demir'i desteklemeye devam. Afra Saraçoğlu'nu desteklemeye devam. Ava Yaman'ı desteklemeye devam. Burak Yörük de iyi bir çocuğa benziyor. Çok iyi bir oyuncu olduğu kesin. Burak Yörük de favorilerim arasında. Peki, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Caner, teşekkür ederim katkıların için.